Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size geç başlayan testosteron eksikliği nedir, tedavisi ve belirtileri nelerdir? Bununla ilgili kısa bir video sunumum olacak. Geç başlayan testosteron eksikliği 40-45 yaşını geçtikten sonra testosteron kanda 300 nanogram bölü desilitrenin altındaysa ve hastada cinsel isteksizlik ve yorgunluk şikayetleri bariz olarak varsa biz buna geç başlayan testosteron eksikliği hastalığı diyoruz. Testosteron vücutta ne işe yarıyor? Testosteron vücutta cinsel gücü, isteği, üreme sistemlerini, kas kuvvetini, kas hacmini, yağ dokusunun harcanmasını, kemik densitesini sağlayan en önemli hormonlardan birisi. Ve eksikliğinde cinsel olarak, cinselleşme gücü olarak bir azalma ve yorgunluk, konsantrasyonda azalma, sinirlilik hali, hafif depresyon, çabuk sinirlenme gibi şikayetler meydana gelebiliyor. Burada gelebiliyor dememin sebebi şu. Bazen dediğimiz seviyelerin altında bile olsa hastada bu şikayetlerin hiçbirisi olmayabilir. Yani testosteron düşük diye hastada bu şikayetler olacak anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama hem düşük hem de şikayetler varsa hastada ve biz de testosteron tedavisi uygularsak hastada anlamlı bir düzelme, şikayetlerinde dramatik olarak düzelme tespit ediyoruz. Biz testosteron tedavisi yaptığımız zaman hastalarda nasıl sonuçlar alıyoruz? Bir kere sertleşme gücünde ve cinsel istek ve arzuda bir artış meydana geliyor. Kas dokusunda ve kas hacminde bir artış, vücut yağlanmasında bir azalma, insülin duyarlılığında bir artış meydana geliyor. Ve hastanın vücut direnci ve efor kapasitesinde bariz bir artış da meydana geliyor. Zararı yok mu? Eğer tedavi kontrolsüz olarak yapılır ise hastalarda testislerde küçülme, meme dokusunda büyüme yani jinekomasti, prostat dokusunda belli bir miktar büyüme ve eğer kontrolsüz yapılırsa, üroloji kontrolü dışında yapılırsa sessiz olan bir prostat kanserini nadiren uyandırabilir. Testosteron tedavisi günümüzde tüm dünyada yaygın olarak son 10 senede kullanıma ciddi derecede artış olmuştur. Çünkü alınan sonuçlar gerçekten çok iyidir. Ama dediğim gibi kesinlikle doktor kontrolü altında yapılması gerekmektedir bu tedavinin. Ama bence esas önemli olan nokta normal şartlar altında dışarıdan testosteron almadan biz kendi vücudumuzun, kendi ürettiğimiz testosteronu hangi şartlarda arttırabiliriz, azaltabiliriz? Önemli olan bunu bilmektir. Bu bir sonraki videonun sunumu olacaktır. Sorularınız olursa yorumlar kısmında cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Çok teşekkür ederim.